Harp Tarihi tarih soruları uygulaması yayınlandı. Ay sonunda en yüksek skora sahip olan 3 kullanıcıya ödüllerimiz olacak. Uygulamadaki skor tablosu bölümünden çekilişe katıl butonuyla ay sonunda yapılacak çekilişe katılabilirsiniz. İlk ödülümüz Profesör Doktor Tuncay Baykara'nın Tarih Metodu kitabı olacaktır. Açıklamadaki linkten uygulamayı ücretsiz indirin ve tarih bilginizi sınayın. Bu uygulamamız NaroWeb tarafından hazırlanmıştır. NaroWeb, kurumsal web site, internet reklamcılığı ve mobil uygulama hizmetleri yapmaktadır. Harp Tarihi izleyicileri olarak size özel %40 indirim kuponundan yararlanmak için naroweb.com adresinden Harp Tarihi 40 koduyla mesaj göndererek indirimden yararlanabilirsiniz. Muharebe, Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Lakin kayıplar konusunda net bir veri yok. Müslüman kaynaklarda iki tarafında çokça adam kaybettiği inancı hakimdir. Haçlılar zafer kazandılar. Ancak bu asla kesin bir zafer olmadı. Selahaddin ordusunu tekrar toplamayı başarmıştı. Haçlılar ise pek çok at kaybetmişti ki bu süvari kuvvetinin daha da azalması manasına geliyordu. Kaybettikleri atları yerine koymaları ise kolay bir iş değildi. Arsuf Muharebesi önemli bir çarpışmaydı. Selahaddin, Filistin sahillerindeki arazileri kaybetmiş oldu. Richard'ın komutanlığına ve Haçlı askerlerinin düzensiz bir güruh olmayıp, cesur ve komuta dinleyen disiplinli bir ordu olduğuna bir gösterge oldu. Buna karşılık bu muharebe, Selahaddin'in komutanlık ününe bir kara leke oldu. Bundan sonra Richard, ordusu ile sahilden Yafa'ya ilerledi ve bu kaleyi eline geçirdi. Selahaddin, Filistin sahillerindeki arazilerinin tamamını kaybetmiş oldu ve buraların Haçlıların eline geri geçmesi Kudüs için daha ciddi bir tehdit meydana getirdi. Richard Yafa'ya çekildi. Kaledeki mevzileri daha genişleterek bu kaleyi genel ordugah yaptı. Haçlı ordusu çok yorgundu ve bir müddet dinlenmesi gerekmekteydi. Selahaddin, Haçlı ordusunun Yafa'da beklemesi dönemini çok iyi değerlendirdi. Kudüs'ün duvarlarını ve diğer savunma güçlerini pekiştirdi. Haçlıların Askalon üzerine gidip Selahaddin'in devamlı olarak asker takviyesi için kullandığı Mısır'dan gelen yolu kesmesi olasılığına karşı tedbir almaya karar verdi. Ordusunu Remle'den Askalon'a geçirdi ve bu zengin şehri ve kalesini metodik olarak yıktırıp yaşanmayacak bir hale getirdi. Zira Askalon kalesi Haçlıların eline geçerse Mısır'dan takviye alması imkansız hale gelirdi. Diğer taraftan Richard devamlı olarak sorunlarla karşılaştı. Yafa'ya yerleşen ordusu Akdeniz üzerinden gemiyle gelen ikmal malları ve alkollü muskirat yani içkiler ve diğer eğlence imkanları yüzünden disiplinini kaybetmeye başladı. Kıbrıs idare edilemez olmaya yüz tutmuştu. Richard, Kıbrıs sorununa çareyi adayı tapınak şövalyelerine satıp adanın idaresini onlara devretmekte buldu. Diğer bir girişim olarak Selahaddin ile barış müzakerelerine girişmek için bir elçi gönderdi. Richard, Kudüs'ün ve etrafındaki Ürdün nehrine kadar arazinin idaresinin Haçlılara geri verilmesini ve Hıddin Savaşı'nda Haçlıların kaybettiği gerçek İstavroz'un iade edilmesini istedi. Lakin Selahaddin, Kudüs sizin olduğu kadar bizimdir de. Peygamberimiz miraca oradan çıkmıştır ve mahşer günü ümmetimiz orada toplanacaktır. Dolayısıyla Kudüs'ü terk etmemiz söz konusu olamaz. Toprak konusuna gelince, Şeria Nehri'nin batısında kalan yerleri istemişsiniz. O topraklar hep bize aitti. Siz Müslümanların zaaflarından yararlanarak oralara yerleştiniz. Ama savaş sürdüğü müddetçe ele geçirdiğiniz yerlerin keyfini sürmenize izin vermeyeceğiz. Haça gelince o bizim elimizde bir kozdur. İslam'ın aleyhine önemli bir taviz alırsak o zaman size geri verebiliriz diye karşılık verdi. Kasım gelince yağmurlar geldi ve fena deniz şartları başladı. Bu şartlar altında genellikle askeri harekat yapılmamaktaydı. Selahaddin ordusunun yarısını terhis edip Mısır'a geri gönderdi ve gerisini de Kudüs'te ordugaha çekti. Fakat Richard bunu fırsat bilip Kasım ortasında Kudüs'e gitmek üzere büyük bir askeri harekata geçti. Selahaddin ordusu tarafından terk edilmiş olan Remle'ye ilerledi. Şehri ele geçirip 6 hafta orada kaldı. Richard, Hristiyanların kendi inançlarındaki yılbaşını yani Noel'i Latrun'da kutladı. Ardından 3 Ocak'ta ordusuyla Kudüs'e yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta olan
Beyt Nuha kalesine erişti. Araziyi bilmeyen Haçlı askerleri bunu çok sevinçle karşıladılar. Ama havayı ve coğrafyayı bilenler, özellikle tapınak şövalyeleri ve hospital şövalyeleri bu kötü hava şartları altında yağmur çamurda tepelerden inip Kudüs'e başarı ile hücum etmenin imkansız olduğunu ifade ettiler. Ayrıca Selahaddin'e Mısır'dan gelen takviye ordusunun gelmiş ve yakın tepelerin birinde kampa girmiş bulunmakta olduğu ve eğer hücuma geçilirse Selahaddin'in iki ordusu arasında kalınmasının da mümkün olduğu öğrenildi. Richard bu mevkide 5 gün kaldıktan sonra stratejik durumu iyi bilenlerin tavsiyelerine uyarak geri dönmeye karar verdi. Bu Richard'ın ordusunun Kudüs'e en yakın olarak geldiği mevki oldu. Richard ordusu ile terk edilmiş Remle'ye geri çekildi. Ardından plan yaparak Remle İbel'in yoluyla Selahaddin'in yıktırdığı Askalon'a gitme emrini verdi. Haçlı ordusu Askalon'a geldiği zaman Richard hemen birkaç ay önce yerle bir edilen bu kalenin yeniden yapılması emrini verdi. O da Selahaddin gibi şehrin stratejik önemini anlamıştı. Bundan sonra 4 ay boyunca Richard Askalon'da kaldı ve zamanını bu kaleyi Filistin sahilinde en korunaklı bir kale olarak yapılmasına hasretti. Richard bu uğraşa kendini ve ordusunu hazırlamışken Selahaddin hiçbir hücumda bulunmadı ve bu yüzden bazı emirler tarafından büyük tenkide uğradı. Tarihçiler Selahaddin'in bu nispi hareketsizliğinin nedenini ordusuna bir dinlenme dönemi sağlamak istemesine, Musul ve Cezire'den yeni gelecek takviyeleri beklemesine ve huzursuz olan emirlerle disiplinli bir hücuma geçemeyeceğine inanmasına yormaktadırlar. Ayrıca Haçlılar arasında uyuşmazlık çıktığı ve büyük mali sorunları olduğunu da casusları yoluyla öğrenmiş olup yeni hücumlar yaparak onları yeniden birleştirmek istememesini de bir neden olarak gösterirler. Bu sırada Haçlılar arasında çok başlılık ve uyumsuzluk baş göstermeye başladı. Burgundi Dükü ve diğer önemli bazı Fransız komutanlar ve askerler Richard'ın ordusunu terk edip Akka'ya geçtiler. Akka limanında bulunan Pisa Cumhuriyeti gemi kaptanları ile Ceneviz Cumhuriyeti gemi kaptanları arasında anlaşmazlık çıkmış ve Pisalılar Akka şehrini işgale kalkışmışlardı. Tüm bu sorunlarla uğraşan Kral Richard'ın sabrı gitgide tükeniyordu. Bu sırada Selahaddin küçük birliklerle pusular kurarak Haçlıları tacize ve yıldırma stratejisine başvurmuştu. Yaz mevsimine kadar manevra savaşları devam ederken Richard artık geri çekilmek konusundaki niyetini iyice belli etti. Çünkü tahtını kaybetmek üzereydi. Emri altındaki diğer Haçlılar ise Kudüs'e saldırmak istiyordu. Lakin ikmal hatlarını korumaya almadan Kudüs'e saldırması intihar olurdu. Temmuz 1192'de Richard emrindeki Haçlı ordusu Kudüs'ü alamadığı için ve sahilde hücuma maruz kalacağı için Filistin'in kuzeyine doğru çekilmeye başladı. Selahaddin'in ordusu daha önce Haçlıların Kudüs'e hücumlarında harekat merkezi olan Yafa kalesine doğru hücuma geçti. 3 gün süren kuşatmadan sonra şehri ve kaleyi eline geçirdi. Küçük bir kısım savunmacı iç kaleye çekildi. Bu Müslüman ordusu Haçlıların Temmuz 1191'deki Akka kuşatması sonucunda teslim olan Müslümanları canice şehit ettiklerini unutmamışlardı. Selahaddin'in ordusu Yafa'da bulunan Haçlılara karşı tam bir intikam katliamı başlattılar. Hiçbir Haçlı askerini sağ bırakmıyorlar, esir almıyorlardı. Selahaddin Eyyubi bunu önlemeye çalıştıysa da asker kontrolünü kaybetmişti. Bunun üzerine Selahaddin'in savunmacı Haçlılara iç kaleye çekilip kendilerini savunmaları hakkında haberler gönderdiği rivayet edilir. Kral Richard Yafa'ya hücumu duyunca kuzeyde kıyı boyunda demirli gemilere ordusunun zırhlı şövalyelerini ve İtalyan Pisalı ve Cenovalı okçuları doldurarak hızla Yafa önlerine geldi. 31 Temmuz'da Richard 55 zırhlı şövalye, birkaç yüz piyade askeri ve 2000 kadar kurmalı yay kullanan Cenovalı ve Pisalı denizci birliği ile karaya çıktı ve kaleye hücuma geçti. Aynı gün içinde şehir tekrar Haçlıların eline geçti. Yafa'yı eline geçiren ve Richard'ın hücumuna karşı kaleyi savunan Müslüman askerler şehirden zor kaçabildiler. Selahaddin bu kaçışı ancak kaleden 10 kilometre kadar ileride durdurabildi ve ordusunu ancak orada yeniden düzene sokabildi. Selahaddin, Yafa'yı korumak için Haçlı takviye birliklerinin gelmekte olduğu haberini aldı. Bunun üzerine hemen harekete geçerek ertesi gün sabah erkenden şehre hücum ettiler.
5 Ağustos günü Selahaddin'in çok hafif zırhlı Mısır süvari birlikleri şehre hücuma geçtiklerinde büyük zayiata uğradılar. Bazı Müslüman askerler şehre girmeyi başardılar fakat Richard kendi birlikleriyle gelip Müslüman birliklerini şehirden çekilmeye zorladı. Akşama doğru Selahaddin ordusunu geri çağırdı ve Kudüs'e doğru çekilmeye başladı. Bu Yafa muharebesi Richard'ın zaferiyle sonuçlanmakla beraber Richard'ın hiç ihtiyatları bulunmadığı için bu galibiyeti pekiştirme imkanı bulunmamaktaydı. Sarf ettiği olağanüstü şahsi gayret dolayısıyla Richard yorgun düşmüş ve muharebeden hemen sonra yüksek bir ateşle hasta yatağında kalması gerekmişti. Buna karşılık Selahaddin Kudüs'e geri geldiği zaman Mısır'dan ve Kuzey Suriye'den yeni gelmiş olan taze ve eğitimli birlikler orada onu beklemekteydi. Selahaddin muharebeye devam edebilirdi. Lakin Richard'ın sabrı tükenmek üzereydi. Richard hem çok yorulmuş hem de İngiltere'den gelen haberlere göre kardeşi John tahtını ele geçirmek için isyan hareketleri başlatmıştı. Dolayısıyla Richard bir an evvel barış anlaşması yapıp İngiltere'ye dönmek istiyordu. Ancak Selahaddin ve Richard arasındaki müzakerelerde ana ihtilaf konusu Askelon'du. Selahaddin asla Askelon'dan vazgeçmiyor, üstelik Askelon'a yapılan kalenin taşlarının tek tek sökülmesini Richard'a dayatıyordu. Richard diğer bütün taleplerinden vazgeçti. Ancak en azından Askelon'u elinde tutabilmek için adeta yalvardı. Olumsuz yanıt alınca kışı burada geçirmek zorunda kalacağını belirten bir ultimatom yolladı. Selahaddin ise Richard'ın blöf yaptığını, burada kalıcı olmadığını, öyle ya da böyle barış yapmak zorunda olduğunu biliyordu ve ona kışı ülkenden ve ailenden 2 aylık mesafede geçirmek istersen hiç durma. Bana sorarsan ben kışı, sonra yazı, sonra bir başka kışı ve bir başka yazı burada geçirebilirim. Çünkü burası benim memleketim. Yaz için bir ordum, kış için başka bir ordum var. Allah zaferi ikimizden birine nasip edinceye kadar böyle oturup bekleyeceğim dedi. Sonunda Richard Askelon'dan vazgeçti ve Remle Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Fransızlar Sur'dan Yafa'ya kadar olan sahil bölgesini ellerinde tutacaklar ancak ülkenin geri kalanı üzerinde Selahaddin'in otoritesini kabul edeceklerdi. Askelon Müslümanların elinde kalacak ve kalenin taşları tek tek sökülecekti. Bunun yanında Hristiyanlara Kudüs'e serbestçe geçiş hakkı verilmişti. Haçlılar kutsal topraklardan ayrılmadan önce Kudüs'ü silahsız bir şekilde ziyaret ettiler. Fakat Richard onlara katılmadı. 10 Eylül'de Selahaddin ordusunu terhis ederken bir ay sonra da Richard ordusuyla Akka'dan İngiltere'ye doğru yelken açtı ve böylece 3. Haçlı Seferi sona ermiş oldu. Üçüncü Haçlı Seferi'nin böyle sona ermesi ne Müslümanları ne de Hristiyanları tatmin etti. Birçok Müslüman Selahaddin'in Filistin'in önemli güney kıyılarının oraları gasp etmiş olan Hristiyanlara bırakılmasını ve Akka merkezli Kudüs Krallığı ve Trablus Şam merkezli Trablus Kontluğu'nun hala buralarda hüküm sürmesinden hoşnut değillerdi. Selahaddin'in özel kalem sekreteri olan ve onun biyografisini yazan Bahaddin İbni Şeddat eserinde Selahaddin'in şunları beyan ettiğini bildirmektedir. Kendime ne olacağını bilmediğim için bir barış yapmaktan korkmaktayım. Onlara bu arazileri bıraktığımız için düşmanlarımız büyüyüp güçleneceklerdir. Daha önce terk etmiş oldukları arazileri tekrar ellerine geçirmek için geri geleceklerdir. Onların her birinin kendi kaleleri içinde korunup sarılmış ve buralardan ben burada kalacağım diye fikirlerini ilan edeceklerini ve Müslümanların da bundan harap olacaklarını görmeyi bekliyorum. Bunlar onun sözleriydi ve sonra da aynen söylediği gibi oldu. Hristiyanlar da Kudüs'ün Hristiyan ellerine geçmemesinden ve 1. Haçlı Seferi'nde elde edilip gasp edilen arazilerin ve kalelerin çoğunun Hristiyan eline geri döndürülmemesinden, hatta Müslümanların tamamıyla elimine edilip ortadan kaldırılmamalarından dolayı yeise düşmüşlerdi. 3. Haçlı Seferi'nin bu şekilde hüsrana uğraması 1192'den 6 sene sonra 4. Haçlı Seferi'nin başlatılmasına yol açacaktı. Yıllardır cephede olan Selahaddin ise yorgun ve hastaydı. Askerleri de yıpranmıştı. 3. Haçlı Seferi'nin nihayete ermesinden kısa bir zaman sonra da 4 Mart 1193 yılında Şam'da vefat etti. Bu tarihte Mısır, Libya, Yemen, Suriye, Güneydoğu ve Kuzey Irak'ta hutbe onun adına okunuyordu. Kürtçe,
Arapça, Türkçe ve Farsça dillerini iyi biliyordu. Aynı zamanda iyi eğitim görmüş bir hafız olduğu da söylenir. Mısır'daki Fatimileri yıkarak bölgedeki Şii egemenliğine son vermiş, kuvvetli bir devlet teşkilatı kurmuştu. İkinci büyük başarısı Kudüs'ü Haçlılardan geri alması ve Haçlıların elinde olan birçok yeri kurtarmasıydı. Bu sayede Kudüs Fatihi lakabıyla İslam dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almıştı. Mısır'da kurduğu medreselere İslam dünyasının her tarafından alimler ve talebeler gelmiş ve çok sayıda ilmi eserler kaleme alarak Mısır'ı Şiilerden temizleyip bir ilim merkezi haline getirmişlerdi. İbn Şeddat onun tarih bilgisinin çok kuvvetli olduğunu ve kültürünün geniş olduğunu anlatır. Her konuda Nurettin Zengin'in takipçisi, onun başlattığı eserlerin tamamlayıcısı olmuş, yeni bir devlet kurduğunu bile iddia etmemişti. Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun tutar, affetmeyi severdi. Aşırı derecede cömert olduğundan öldüğünde özel hazinesinde sadece bir Mısır dinarıyla 46 dirhem parası olduğu rivayet edilir. Doğulu ve batılı tarihçiler ondan hep övgüyle söz ede gelmiş, hatta Haçlılar bile onu takdir etmişti. Allah kendisine rahmet etsin.